Bugün Medellín'deyiz. Burası bitmeyen baharın şehri. O kişi maalesef Pablo Escobar. 4 ayda 200'e yakın bomba patlıyor. O gettoların üstünden geçmek korkunç. Burası Medellín Kütüphanesi. Biz de şimdi kütüphaneye girdik. Çok merak ediyorduk içini. Burada halen daha çok fazla evsiz var. Merhabalar. Şu anda Botero Meydanı'ndayız Medellín'de. Bu eserlerin bir tanesi 2 milyon dolar civarında. Meyve tezgahı görünce dayanamıyor. Bir heykel paramparça halde. Bunun sebebi burada bir festival varmış. Bu heykelin yanına 10 kilo bir bomba koyuluyor. Dönemin belediye başkanı bu heykeli buradan kaldırmak istiyor. Fakat Botero buna karşı çıkıyor. Biz de çok etkilendik bunu gördüğümüzde. Şu anda Pablo Escobar'ın vurulduğu evin önündeyiz. Uçak patlattı ya. Havada uçak patlattı yani. Daha ötesi olabilir mi? Robin Hood olarak görülüyor onlar tarafından maalesef. Bir kesim böyle. Diğer bir kesim çok büyük nefret içerisinde. Herkese merhaba. Bugün Cartagena'dan sonra Medellín'e vardık. Burası bitmeyen baharın şehri. Burada iklim hiç değişmiyor ve iklim hep bahar. O yüzden bu şehir yaşamak için çok tercih ediliyor son zamanlarda. Biz de gelince çok ferahladık. Ya Evet. dedik, hava ne kadar güzelmiş burada. O yüzden burada uzun kalacağız. 10 gün kadar buradayız. Epey bir Medellín videomuz olacak. Birlikte bugün Medellín turu yapacağız. Medellín 1538 rakımda ikinci büyük şehir buradaki. En büyük şehir Bogota. Buraya 1500'lerde ilk İspanyollar geliyor. Fakat altın bulamıyorlar, yazık. O yüzden burada durmuyorlar. Daha sonra 1616'da tekrar geliyorlar ve Medellín'i kuruyorlar. Burada kahveyi buluyorlar. Kahve yetiştirmeye başlıyorlar. Kahvenin gelişimi o kadar hızlı gerçekleşiyor ki kahve bitkisi buraya o kadar uyum sağlıyor ki şehir 200 yılda 7 kat büyüyor ve Medellín'e inanılmaz hem göç oluyor hem büyümeye başlıyor. Daha sonra Medellín'de bir şey olmuyor. Böyle kendi halinde yaşamaya devam ediyor ta ki 1980'lere kadar. Başta kokain zaten yok. Marihuana kullanıyorlar. Marihuana'yı kendi tedavilerinde falan kullanıyorlar. Bir gün silah kaçakçılığı yapan, araba kaçakçılığı yapan, motor kaçakçılığı yapan bir adam burada biriyle tanışıyor ve o tanışmadan sonra kokaini buluyor. Ve kokainin çok değer edeceğini, çok kullanılacağını düşünüyor. O kişi maalesef Pablo Escobar. Ve 1988'de öyle şeyler yaşanıyor ki o kadar çok bombalar patlıyor, o kadar çok insan ölüyor, o kadar kötü günler yaşıyor ki burası. 1988'de Times'ta burası dünyanın en tehlikeli şehri olarak yayınlanıyor. Bu şehir için çok kötü bir şey. 4 ayda 200'e yakın bomba patlıyor. 10 binlerce kişi ölüyor. Yani sürekli sokaklarda bir yerlerde maalesef bombalar patlıyor. Dünya kokain trafiğinin %80'ini Kolombiya kontrol ediyor o dönemlerde. Şu anda da aslında çok farklı değil. Evet. Sadece Escobar o zamanlar çok göstere yapıyordu. Kendi Afrika'dan kurduğu hayvanat bahçesi, kendi evine yaptığı lüks havuzlar, işte çılgın partiler, buradaki en iyi, en lüks arabalar sürekli böyle takılıyordu. Hatta bir ara siyasete falan da girdi. Escobar bunu çok göstere yapıyordu. O yüzden böyle filmlerde falan çok fazla görüyoruz ama şu anda da Kolombiya'da çok değişmiş değil yani. Kokain trafiği halen %80'i Kolombiya kontrol ediyor ve Kolombiya'da bu normalleşmiş maalesef. Yani hükümet de bununla şu anda savaşmıyor. Anlaşma yapma yoluna gidiyor. 1993'te Escobar nihayet öldürülüyor Amerikan da desteğiyle. Onun evine de gideceğiz. Öldürüldüğü yeri göreceğiz bu videonun sonunda. Muhakkak izleyin. Başka bir şeyine gitmek istemiyoruz. Ne hapishanesine ne işte mezarına vesaire. Çünkü
buranın insanları bunu istemiyor. Escobar'ı unutturmaya çalışıyorlar. Evet. Yani çok daha farklı şeyler var Kolombiya'da. Niye Escobar'la anılıyoruz diye aslında herkes dertli. Evet. Ve bir şekilde onu unutturmaya, geçmişinden de silmeye çalışıyorlar. Evet. 1995'te burada değişim başlıyor. Daha doğrusu Escobar ölünce artık burada değişim başlıyor. İnsanlar bir rahatlıyor. 95'te de ilk kez burada metro hattı açılıyor. Pablo da Nicoya diye metro hattı, ilk metro hattı açılıyor. Daha sonra oraya teleferikler yapılıyor. 2004'te ilk teleferik buraya yapılıyor. Bunların yapılmasının sebebi, şimdi burada Escobar'ın yaptığı veya yukarıdaki fakir mahallelerde yapılan birçok böyle çok kötü durumda sadece tuğladan, içinde penceresi, camı, hiçbir şey yok. Bu evlerde yaşıyor bu insanlar. Bu insanları şehre katmaya çalışıyorlar. Çünkü bu insanların yemek yemek için, bir şeyler almak için, hayatlarını devam ettirmek için uyuşturucudan, ilaçtan başka çareleri yok. Bu belediye başkanı buraya bir değişiklik getirmek istiyor. Bunu da öncelikle onlara yol yaparak, bir ulaşım aracı sağlayarak buraya, bu halkın içerisine katmaya çalışıyor. Ve onlar için yeni iş imkanları yaratmaya, işte uyuşturucu dışında farklı bir yol göstermeye çalışıyor. 2004'te ilk teleferik hattı açılıyor ve bu toplu taşıma olarak kullanılıyor. Bu ilk kez Medellín'de oluyor. Bundan sonra 6 hat daha açılıyor ve hepsi komünlere gidiyor. Biz de gittik bir tanesine. O gettoların üstünden geçmek korkunç. Çok fena. Yani çok fena, çok kötü hissettik kendimizi. Özellikle bir yere kadar görüyorsunuz. Oradan sonrası da varmış ve orası devam ediyor. İnanılmaz. O evler böyle ağaç gibi, yani ağaç gibi devam ediyor. Yani böyle tepeye indikçe o evler, gecekondular devam ediyor. İnanılmaz görüntülerdi. 2013'te bağımsız bir araştırma şirketi, Amerikalı, Medellín'i en yenilikçi şehir olarak seçiyor. Yani resmen küllerinden doğuyor şehir. Çünkü yani 1988'de en tehlikeli şehirken 2013'te en yenilikçi şehir olarak seçiliyor ve bu çok mutlu ediyor bu ülkeyi. Daha sonra 2016'da da FARC'la barış anlaşması imzalanıyor. FARC dediğimizde işte buranın dediğim gibi en büyük, Escobar'dan sonra belki de terörist örgütü. Yani sürekli bombalar patlatan acımasız bir örgüt. Ondan sonra buraya, şehire bir sürü turist gelmeye başlıyor. Artık yani birçok konuda şu anda Medellín çok tercih ediliyor ve dijital göçmenlerin de çok fazla artık tercih ettiği bir yer. Hem iklimi nedeniyle hem yaşadıkları yer nedeniyle. Bizi de bu çok mutlu ediyor. Çünkü şehir çok sıkıntı yaşamış, çok büyük dertler yaşamış. Onu bu hale getirenlerden Allah razı olsun. Yani biz de onlar sayesinde bugün buradayız. Buraları gezebiliyoruz. Gönül rahatlığıyla gezip evet, öğrenebiliyoruz, görebiliyoruz. Şimdi bu arkamızdaki de Işıklar Meydanı. Önceden bu meydan bayağı uyuşturucunun satıldığı, sürekli insanların öldüğü, bombaların patladığı bir yermiş. Burayı değiştirmeye karar vermişler. Uyuşturucu şiddetin hakim olduğu bu meydanda geceleri artık ışıklar yanıyor ve bu umudun sembolü olarak 300 tane direkle yapılıyor. Burada da bir kütüphane var. Bu kütüphane çok önemli burası için. Bir yeri değiştirmek istiyorsanız önce eğitimden başlamanız gerekiyor. Burası da bunu iyi anlamış. Bir sürü kütüphane yapmış. Şehirde bir sürü kütüphane var ücretsiz ve kütüphanelerin işleri çok güzel gözüküyor. Şimdi biz de birine girmek istiyoruz. Şimdi hadi kütüphaneye gidelim. Kütüphaneyi bir çekmeye çalışalım. Bakalım. Sessiz, sedasız şöyle bir etrafı gösterebilirsek ne mutlu bize. Şimdi kütüphaneye girdik. Bu ön taraf işte az önce Medellín'i açıkladığımız Işıklar Meydanı. Burası da kütüphanenin içi. Işıklar Meydanı'nın yanındaki bu kütüphanedeki ışıkları görünce ikisi arasında çok benzerlik olduğunu fark ettim. Çünkü ikisi de umudu, ışığı, geleceğe umutla bakmayı, bilgiyi simgeliyor. Bu açıdan çok anlamlı geldi. Öğrenciler çalışıyor. Kütüphane çok güzelmiş ya. Çok güzelmiş kütüphane, çok. Burası Medellín Kütüphanesi.
Biz de şimdi kütüphaneye girdik. Çok merak ediyorduk içini. Burada değişimi başlatan, yapılan büyük yatırımlardan, buranın en yenilikçi şehir ünvanını kazanmasını sağlayan simgelerden birisi bu kütüphaneler. Gençler, oradaki komünlerden inen gençler buradaki kütüphanelere gelip ilk defa belki bilgisayar görüyorlar, ilk defa kitap görüyorlar. Okumanın işte keyfine varıyorlar. Bizim Komüne 13'ten tanıştığımız bir çocuk mesela zar zor işte okumuş etmiş, oradan kaçmış ve buraya geldiği zaman buradaki imkanlarla hayata tutunmuş ve şu an üniversiteye gidiyor. Bu çok güzel bir şey. Diğer türlü benim bütün arkadaşlarım öldü diyor çocuk. Yani Komüne 13'te. Yani oradaki hayat böyle. Niye uyuşturucu satıyorlar dediğimizde ise dedikleri tek şey çünkü açlar diyor. Yani uyuşturucu mesela oradaki kartel ya da oradaki işte neyse paramiliter örgüt mü artık adı neyse şeytanlar diyeyim. Onlara yemek veriyor. Neyin karşılığında? Uyuşturucu satmalarının, uyuşturucuyu dağıtmanın, uyuşturucuyu yaymanın. Çünkü onlar yaydıkça daha fazla insana ulaşıyor. Bu insanlar da karınları doyuyor bu sayede. Kütüphaneye girdiğimiz için çok mutlu olduk. Cansel ile çok mutlu oldu. Şöyle kütüphaneyi göstereyim. Sonra çıkalım kütüphaneden. Çok uygun değil bu kadar gürültü yapmak. Sonraki meydanda görüşürüz. Şimdi Botero'ya gideceğiz. Bu şehrin tezatlıkları, bir yandan yaşanılan bu kadar sıkıntı, dert, bir yandan da Botero gibi bir sanatçı çıkıyor. Şu an yaşayan en önemli, en pahalı sanatçı belki de. Hadi şimdi ona gidelim. Şimdi kütüphaneden çıktık. Burada halen daha çok fazla evsiz var. Aynı zamanda Medellин'de bu evsizler için banyo ve işte tuvalet ihtiyaçlarını ilgilenmeleri için kabinler yapılmış. Buralarda bir yerde o kabinler de var ama biz yaklaşmıyoruz şu anda. Çok sakat yani. Ya bir sürü banklarda evsizler uyuyor. Burada çok fazla evsiz var. Özellikle pandemiden sonra iyice sayıları artmış evsizlerin. Şimdi buradan Botero Meydanı'na doğru ilerliyoruz. Burası şehir merkezi olarak geçiyor. Burada aslında bayağı sakat. Şu kamerayı bu kadar göstere çekmemem lazım. Burada bir sürü işportacılar var. Medellin'de bir deyim var. No dar papaya diyorlar. Papaya bir meyve aslında. Papaya güzel bir meyve. Biz de çok seviyoruz. Pişmiş kabağa benziyor. Sürekli bize buradaki insanlar öyle diyor. Lokal insanlar. No dar papaya. Yani onlara senin eşyalarını çalmak için imkan verme. Yani telefonunu sokakta böyle alenen kullanma. İşte çantanı böyle bizim gibi korunaklı bir yere al. Telefonu, kameranı böyle ortada kullanma falan diyorlar. Duyarsanız aklınızda olsun. El arabasına doldurmuş muzları gidiyor amca. Burası bayağı hareketli, tabii o kadar da tehlikeli. Ya tehlikeden kastımız şu. Çalarlar yani telefonunuzu, cüzdanınızı. Dikkatli olmanız lazım. Ya yukarıda bir özen gösteriyorsak burada 5 özen göstermek lazım. Gece kesinlikle gelmemek lazım. Yani gece çok sakat. Biz kaldığımız hostelin olduğu yerde gece dışarı çıkıyoruz. Evet. Yani La Aureles'te iyi. Burası full işportacı, full. Her yer işportacı. Çakma ayakkabılar 45 mil pesoymuş, 10 dolar. Bu kilise en eski kiliselerden. Buradaki, Medellin'deki. En eski ikinci kilise olması lazım. Güzel, beyaz. Kilise. Şimdi şuradan bir sokak lezzeti aldık. Peynirli börek. Bayağı peynirli börek. Peynirli börek. Böreği çok özlemiştik çünkü. 1 mil peso. Yani 4 lira. 4 lira. 4 lira. Şu 4 lira. Şimdi Botero Meydanı'ndayız. Araştırmacı gezgin Cansel bize Botero'yu anlatacak biraz. Birazdan. Az sonra. Şimdi reklam arası. Merhabalar. Şu anda Botero Meydanı'ndayız, Medellin'de. Botero, dünyaca ünlü Kolombiyalı, Medellin şehrinde doğmuş, buralı ressam ve heykeltıraş. Kendisi nesneleri orantısız, şişman çizmesiyle, yapmasıyla biliniyor. Hatta bunun bir ismi var. Boterizmo akımı deniliyor buna. Şişman İsa, Şişman Mona Lisa, hatta Şişman Adem ve Havva gibi eserleri var. New York'taki bir sanat müzesinde Şişman Mona Lisa eserinden sonra dünyada daha da çok tanınmaya başlıyor.
Şu anda Botero Meydanı'ndayız. Burada 23 tane eseri bulunuyor. Şişman güzeldir diyor Botero. Bu eserlerin bir tanesi 2 milyon dolar civarında. Öldükten sonra eserlerinin değerlerinin daha da artması bekleniyor. Ve şu anda Botero dünyada sayılı çok değerli sanatçılardan bir tanesi. Şimdi gelin biraz eserlerine bakalım. Evet, bu meydanda şişman insan yüzü, hayvanlar, elbiseli, elbisesiz insan heykelleri var. Bu gato, yani kedi demek İspanyolca'da. Burada yine diğer eserleri. Botero ülkesini çok seviyor. Kolombiya'ya aşık birisi. O yüzden çok değerli 23 eseri buraya, doğduğu şehre, Medellín'e hibe etmiş. Kolombiyalılar da Botero ile gurur duyuyorlar. Ayrıca burada bir Plaza de Cultura binasını görüyoruz. Bunun farklı olmasının şöyle bir nedeni var. Belçikalı mimar Augustine zamanında buraya bir saray inşa etmesi görevi verilmiş işi. Fakat bu mimar binayı gördüğünüz gibi gotik tarzda yapınca Kolombiyalılar sevmemiş, istememişler bu şekilde bir bina. Ve kendisi de burayı bitiremeden, 1/4'ini tamamlayamadan buradan ayrılmış. Geri kalanını ise Kolombiyalılar kendi imkanlarıyla, kendi istediği şekilde tamamlamışlar. O yüzden bir kısmı bu şekilde domino taşı misali, işte siyah beyaz, bir kısmı ise farklı düz renklerde. Bunun da böyle bir hikayesi var. Şimdi buradan Simón Bolívar Meydanı'na gideceğiz. Hadi gidelim. Şener Şen'in filmi gibi burası. Şu elimde gördüğünüz bıçak bir camın tanıtımını yapıyor, onu satmaya çalışıyor. Burada her yerde meyve tezgahları var böyle. Karşıda muz, avokado, ananas hep burada satıyorlar. Şimdi Plaza San Antonio'ya gidiyoruz. Orada barış kuşu var, onu göreceğiz. Botero'nun başka bir eseri. O meydanda da var. Oraya gidince anlatacağız. Patates, soğan. Patates kilosu $1 civarı. Uf, muzlara bak. Bu muzlar çok güzel ya. Boka değil. Alsak mı ki acaba? O muzlardan ne zamandır görmüyoruz. Çikita muz değil mi? Ha? Aha. Çikita muz. Meyve tezgahı görünce dayanamıyor. Hele hele satıcılar geçiyor ya. Mango, ananas, 3 lira, 5 lira. Kardeş geldi. Onur hemen koşuyor. Hostelde fırlıyor. Balkona. Aslında az önce muz almıştık ama bunlar küçük muz. Çok tatlı oluyorlar. Her yerde bulamıyoruz. Muzları aldım, benden mutlusu yok. Bu kadar ya, şu kadar muz. Ama acayip lezzetli bunlar. Yani normal muzlar sanki sıkıştırılmış konsantre muz gibi. Baya lezzetli. Şimdi Plaza de San Antonio meydanındayız. Bu meydan geçmişte çok büyük bir olay yaşamış. Burada Botero'nun yine heykelleri var. Aşağıda görmüştük 23 tane heykel. Burada da heykelleri var. Bir heykel paramparça halde. Bunun sebebi, burada bir festival varmış. Bu festival sırasında tam bu heykelin yanına 10 kilo bir bomba koyuluyor ve bu bomba patlıyor. Kim tarafından yapıldığı bilinmiyor. Fakat o gün bu bombayla 30 kişi ölüyor, 200 kişiye yakın yaralanıyor. Dönemin belediye başkanı bu heykeli buradan kaldırmak istiyor. Çünkü buradaki kartellere dair her şeyi kaldırmak, bu şehri bilim, sanat, kültür şehri yapmak istiyorlar. O nedenle bu heykeli kaldırmak istiyorlar. Fakat Botero buna karşı çıkıyor. Diyor ki bunu kaldırmayın. Bunu kaldırırsanız bu insanlar bunu unutmuş olacak. Ben size bunun yerine yanına daha güçlü, daha büyük, yeni Kolombiya'yı gösteren daha güzel bir heykel yapacağım diyor. Ve aynı heykelden tam olarak yanına bir tane daha koyuyor. Bu sayede Kolombiya halkı geçmişini hatırlayarak bugüne biz böyleydik, bu haldeydik ama ayağa kalkabildik, bu hale geldik tekrar diyebiliyor. Bu çok güzel bir simge, anlatım şekli. Biz de çok etkilendik bunu gördüğümüzde. Bu heykel 1995'te bu hale geliyor. O bomba 1995'te patlıyor. Bu ise 2000'de koyuluyor. Aslında çok uzak zamanlar değil.
Şu gazete köprü de o zamana ait. Bu şekilde Medellin bir anda çok büyük dertlerle boğuşurken bir anda işte Botero gibi büyük sanatçılar çıkarmış. Medellin bence artık turistleri bekliyor. Biz burada çok güzel vakit geçirdik. Şehir çok güzel. Yemyeşil bir şehir. Çok farklı bir şehir Medellin. Ama biz çok sevdik. Hem havasını hem bu tarihini öğrenmek çok farklı şeyler kattı bize. Umarım siz de hem bilgilenmiş hem de bizimle beraber gezmişsinizdir. Şu anda Pablo Escobar'ın vurulduğu evin önündeyiz. Eşi ve çocukları Almanya'ya kaçmaya çalışıyordu. Fakat bunu Amerika ve Kolombiya hükümeti bir şekilde engelledi. Almanya onları kabul etmedi ve geri geldi. Sürekli Escobar onlarla haberleşmeye çalışıyordu. Fakat Amerika farklı dinleme yöntemleri izliyordu burada. Sürekli Medellin üstünde uçak uçurup farklı yerlerden sinyal alıp 3 kümede birleştirip nokta olarak hedefin yerini tespit etmeye çalışıyorlardı. Birkaç kere yakaladılar fakat kaçmayı başardı. En son bir gazeteciye röportaj vereceği zaman oğluyla uzun uzun röportajın sorularını cevaplarken sinyal yakaladılar. Ve bir minibüsle sürekli sokak sokak gezmeye ve o sinyali bulmaya çalıştılar. Bir yerden geçerken çok yüksek sinyal buldu. Pablo Escobar'ı bu balkonda gördüler ve daha sonra yakalamaya çalıştılar. Tam burada kaçarken arkasından ve başından vurularak öldürüldü. Tam olarak öldüğü çatı bu çatı. Escobar kim peki? Escobar Medellin kartelinin kurucusu. Kokain kralı olarak lakabı. Ya da El Patron diyorlar. Robin Hood diyorlar. Bir kesimde, fakir kesim Robin Hood diyor. Motor hırsızlığıyla başlıyor. 1976'da Medellin kartelini kuruyor. Daha sonra 1980'de dünyanın en zengin insanlarından birisi oluyor. O kadar çok Amerika'ya farklı yöntemlerle kokain gönderiyor ki. Sonra artık bununla bütün Amerika'da baş etmeye, Amerika'nın en büyük derdi Pablo Escobar oluyor. Daha sonra 91-92'de hükümetle anlaşıyor. Daha fazla bomba patlatmayacağım diye kendisinin de çıkmaza giriyor bir yerde ve La Catedral diye bir hapishane yapıyor kendine. Hapishanede yok yani lüks içerisinde yaşamaya devam ediyor. Bütün kokain şeyini oradan devam ettiriyor trafiğini. 44 yaşında 1993 yılında burada vurularak öldürülüyor neyse ki. Ya insan olarak görmüyoruz. O yüzden insani duygularla söylemiyorum. Escobar tamamen bir canavardı. Özellikle son zamanlarında iyice canavardı. İyice canavarlaşmıştı. Yani uçak patlattı ya. Havada uçak patlattı yani. Daha ötesi olabilir mi? Bilmiyorum. Ve suçsuz yere bir sürü ölen, ailesiz kalan, yani sadece bombalarla değil, bu verdiği kokainle de öyle, verdiği zehirle de öyle. Bir sürü insan öldü. Bir sürü. Kaç bin kişi bilmiyoruz yani. Ve halen bu şehir onun bu eserinden kurtulmaya çalışıyor. Ondan kurtulmaya çalışıyor maalesef. Şimdi Escobar'a bir de buradakiler ne diyor ondan bahsedelim. O tarihlerde gettoda yaşayıp hiçbir şey olmayan ve bugün halen yaşamaya devam eden insanlar var. Onlar onu Robin Hood olarak görüyor. Çünkü yerden ya da çöpten yiyecek toplarken bu adam gelip onlara yardım ediyor. O nedenle Robin Hood olarak görülüyor onlar tarafından maalesef. Ama onların sayıları artık direkt söyledi. Adam direkt Robin Hood dedi o. Ben Escobar'ın şeyini satıyor. Sticker'ını dedik. Biz bu adamı hiç sevmiyoruz. Ne satıyor? Biz çok seviyoruz dedi. Benim anneme işte ev yaptı o dedi falan. Bir kesim böyle. Diğer bir kesim bu acıyı yaşayan, arkadaşlarını kaybeden, birçok dostunu, sevdiğini kaybeden başka bir kesim var. Bu kesim kesinlikle çok büyük bir nefret içerisinde ve yine aydın olan, yani gözü açılmış, okumuş etmiş adamlar tabii ki Escobar'dan nefret ediyor. Yani şehirli kısım tamamen nefret ediyor. Hani kim ki o komünlerde kalmış halen yaşamaya devam ediyor. Bu hayata tutunmaya çalışıyor. Yani tutulacak başka hiçbir dalı yok. Yani ya denize düşmüş, yılana sarılmış. O yüzden gerçekleri izleyebileceği belki bir televizyon bile yok bu insanların. O nedenle o insanlar Escobar'a halen bir hayranlık duruyor. Bugünkü Plaza de Botero'da tanıştığımız satıcı gibi. Diğer bir kesimde burası çok ilginç geldi bize. Escobar tarih derslerinde anlatılmıyor. Dolayısıyla 2000 yılından sonra doğan çocuklar ve Netflix'i izleyen çocuklar Escobar'ı oyun sanıyor. Gerçeklerden haberleri yok. Escobar'ın hakkında bir fikirleri yok. Netflix'i izlediğinizde
belki iyi duygulara da kapılabilirsiniz. Yani uçak patlatmış ama ya ailesi için yapmış falan. Hani böyle romantizm katmış Netflix. Kesinlikle burada Netflix yok ya. Gidin komünlere, binin bir tane teleferiğe. Oradan geçerken ne olduğunu görüyorsunuz. Escobar'ın kim olduğunu, bu insanların ne yaşadığını çok iyi anlıyorsunuz, çok iyi görüyorsunuz. O yüzden 2000'den sonra doğan çocuklar maalesef Escobar'ı okulda değil de Netflix'te öğrendiği için ona bir sempati duyuyorlar. Şeylerini giyiyorlar, tişörtlerini giyiyorlar, şapkasını takıyorlar, anahtarlıklarını taşıyorlar. Bu çok üzücü. İnşallah bu değişir. Burada da yani Escobar bu çatıda sonunda öldü ve buradaki şehirdeki değişim başladı. Burası başkalaşmaya başladı. İşte 2013'te en yenilikçi şehir oldu. Birçok güzel şeye tanık oldu. Umarım o komünler, o şeyler iyice geçmişte kalır. Böyle her şeyden bahsetmeye çalıştık. Birazcık tarihinden, birazcık kendisinden, Medellin nasıl bu hale gelmiş, geçmişte neymiş. Hepsini anlatmaya çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenin, yorum yapın. Bize devam edebilelim, motive olalım. Sizin yorumlarınızla motive oluyoruz. Bir video hazırlamak 2 günümüzü alıyor bizim. Yani bu 2 günümüze değsin istiyoruz. Yani daha çok kişiye ulaşsın ki. Desteğinize ihtiyacımız var. Ya bir yandan maddi olarak da ihtiyacımız var ama bir yandan çok kişiye ulaştığı zaman biz de daha mutlu oluyoruz. Şimdilik bu kadar. Escobar'ın evinden, Medellin'den ilk vlogumuz tamamlandı. Sonraki vloglarda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Komune 13 dünyanın en tehlikeli mahallesi. Biz de şimdi metroyla oraya gideceğiz. Buradaki insanlar kandan, şiddetten, birçok sıkıntıdan sonra böyle bir şey görüyorlar. Bu mahallenin geçmişinde ne var? Bu mahallenin geçmişinde her şey var. Şöyle bir daha Berlin manzarasına bakalım. Sonra biz dönüşe geçelim. Komune 13'ten kendi başımıza çıkmaya çalışacağız. Yanlış bir yola girmememiz lazım. Kemal Atatürk. Bueno. Este es el nombre. Este es nombre. Musata. Que Atatürk.